Nereden başlasam o kadar bilmiyorum ki. Hayatımda ne oldu? Şu an bir arkadaşımla, sevdiğim bir arkadaşımla konuşuyor gibi hissediyorum açıkçası. Oyunculuk hep soruyorsunuz, diziye giriyor musun diye. Kardeşlerimden sonra ben aslında herkesin tanıdığını fark ettim ve bir anda ünlü oldum. Ters köşe bir karakterle sizin karşınızda olacağım için. Yorulursunuz değil mi? Setten çıkınca şarj oluyordum. 30 olunca bir şey oluyor ya. Dedim ki İngiltere'de oyunculuk okuyayım ya. Çok fazla şey düşünüyorum. En azından deneyeyim dedim. İmkansız ama ben geçtim mi? Her şey hazır, kazandım derken şöyle bir bakıyordum. Dedim ki sonucunda da çok önemli bir ders aldım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Her hafta cumartesi uzun videolarla karşınızda olacağım. Ve bunları bir konsept haline çevirdim. Çok düşündüm. Ya aslında ben anlatmayı, sohbet etmeyi, konuşmayı çok seviyorum. Makyaj, güzellik, cilt bakımı bunları da çok seviyorum hayatımda. Yani ben neleri seviyorum diye düşünüp bu kanalı biraz daha şekle sokmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreç için kanalıma bir hikaye oluşturmaya karar verdim. Her hafta bir seri karşınızda olacak. Bir hafta Gözde deniyor. PR ürünlerini deneyip yorumlayacağım. TikTok'ta viral olan tarifleri deniyor olacağım, yorumluyor olacağım. Deneme üstüne pek çok ucu açık etkileşimle karşınızda olacağım. Sonraki hafta Gözde ile bir gün serisi. Bunu da çok sevdiğinizi düşünüyorum. Çünkü kanalımda en çok izlenen şey, mesela bir gün hiç izleneceğini düşünmeyerek çok aşırı doğal bir şekilde, hatta izleyip kendimi böyle beğenmiyorum, çok saç baş dağınık falan. Temizlik yaptım, işte yaprak sarması yapmışım, çamaşırları katladığım falan, böyle organik, olabildiğince doğal Gözde ile bir gün serisi. Evde bir gün, şehirde nefes aldığım bir yere gidip sizinle zaman geçireceğimiz bir gün. Sonraki hafta Gözde Anlatıyor serisi var. İçeriklerimde gerçekten bir şey anlatıyor olmak bana çok keyif veriyor. iPhone 17 Pro Max'in tüm özellikleri, dünyanın en seçkin okulları, böyle anlatıma dair çeşitli sevdiğim, ilgi duyduğum şeylerle ilgili bir seri düşündüm. Bu süreç böyle. YouTube dünyası artık benim için yeni bir başlangıç ve çok daha içinde olacağım, çok daha kafa yoracağım bir kanal olacak. Gelelim, ben bir yıldır neler yapıyorum ya? Nerelerdeydim? Hayatımda ne oldu? Oyunculuk hep soruyorsunuz. Diziye giriyor musun diye. Öncelikle çok sevdiğiniz, beni hep desteklediğiniz için sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün sorularınızı yanıt vereceğim sırayla. 11 Şubat 2020'den beri ben YouTube'da başladım ve başladığım ilk günlerde çok güzel, arka arkaya her hafta düzenli içerikler ürettim. Sonra dizi dönemim oldu ve çok uzun ve hayatta bile yani hani gidip uyumaya bile vaktimiz olmuyordu. Sonra bir anda yok oldum ortadan. Sonra bir projem bitti. Uzunca bir dinlenme arası verdim. Kardeşlerimden sonra ben aslında ciddi bir şekilde sokakta yürüyünce herkesin tanıdığını fark ettim. Kardeşlerimden sonra Alsancak dizisiyle karşınızda oldum. O da benim için çok değişik bir geçiş oldu. Çok istedim çünkü hani liseli bir karakteri oynuyordum ve çok yürüdü, çok fazla gündem oldu. Hani o liseli algısını da kırıp ters köşe bir karakter, bir yüzbaşıyı oynamak benim için hem bir sorumluluk. Sorumluluk olunca da oyunculukta birazcık kendini zorlayabiliyorsun ve asıl mesleğimizin keyifli yanı da bu zaten. O süreç de güzeldi. 19 bölüm sürdü. Sonra ilk defa hayatımda romantik komedi çift kişilik oda projesiyle oynadım. Ve çok keyifliydi. Yani gidiyorduk. Yani inanılmaz tatlıydı herkes zaten. Böyle romantik komedinin sette gerçekten havası ve çekimi çok daha kolay ve çok daha keyifli oluyor. Hani böyle romantik komedide tekrar gerçekten oynamak isterim. Çok keyifliydi. Yorulursunuz değil mi? Setten çıkınca şarj oluyordum. Hani yüksek yani enerji. Enerji böyle oynayamazsın yani. Eve bir geliyordum. Mesela 2 saat uyuyamıyordum. Diyorum etrafa işte bir kahve içiyorum falan filan. Işıl ışıldı. O enerji bana çok yaradı. Çok iyi geldi. Eylül'de artık 30 yaşım bitecek. 31 yaşına gireceğim. Ve bir kere 30 olunca bir şey oluyor ya. Yani
O günden itibaren bir şey oluyor. Abi bir olgunluk çöküyor. Bundan sonrası için yaşamaya başlıyorsun. Ben hayatı ne için yaşıyorum? Ne beni huzurlu ve mutlu kılar? Daha ne yaşamam gerekiyor diye bakıyorsunuz. Eskiden hep yaşadıklarınızla hareket ediyordunuz. Şimdi neler yaşamalıyım ve yani ne yaşayacağım ben yani? Ben neyi hak ediyorum ve neye ulaşmak istiyorum kafasıyla? Bu kafa geliyor bir anda. Bir anda bu kafaya girdiğin için çok fazla içinde şeyi çözmeye çalışıyorsun. Ve ben ilk yurt dışına sarmıştım. Tamam mı? Yani hatta geçen seneki doğum günümde hani şöyle bir dilek dilemiştim. İlk İngiltere'ydi çünkü İngiltere'ye gitmek istiyordum. Bir sonraki doğum günümde tamamen İngiltere'ye taşınmak. Çok fazla şey düşünüyorum. Olmuyor ya. Herhalde olmuyor ama ben bunu olduracağım. Mutlaka vardır çünkü bir başaksın sen yani. Bir ihtimal bulacaksın. Bulmamak ne demek? Sonra ben kastım. Oradan baktım, buradan baktım. Dedim ki, abi İngiltere'de oyunculuk okuyayım ya. Lambda var, Royal Academy var. Bu iki okul bir oyuncunun top hayalidir bence eğitim için. İşte Benedict Cumberbatch'ler falan buralardan çıkma. Dedim ben bu okullardan birisine yüksek lisans için bir başvurayım bakayım. Kasım ayı gibiydi hatırlıyorum. Ekim veya Kasım. Birçoğunu ücretsiz başvurabiliyorsunuz bu arada. Birkaçı ücretliydi sadece. Rada'da da bu arada mesela şöyle şeyler yaşadım. Başvuruya bile seçilmek bir olay yani. Hani bölüm başkanım Meri Hoca sağ olsun referans oluyor. Sonra okul bütün genel yüklediğin dosyalara göre seni başvuruya alıyor, kabul ediyor yani öyle söyleyeyim. Sonra ben hepsine başvuru yaptım. Ve bu benim hiç hayal ettiğim bir şey değildi yani çünkü İngilizcem A2 falan olduğu için değil akışlı bir şekilde konuşmak, diksiyonum nasıl, bir şey sorsalar ne diyeceğim yani hani imkansız ama en azından deneyeyim dedim. Bir İngilizce özel ders almaya başladım. Klasik oyun olarak Viola'yı seçtim, Yüzük Tiradı. Modern oyunda Mayfly Loops karakterini seçtim. Bir anda şöyle 2 sayfalık metinleri, bir tanesi ki Old English, eski Shakespeare İngilizcesi, onları çalışıyor oldum. İlk başta ezberlemem çok imkansız gibi görünüyordu. Alıştıkça ve konuştukça neredeyse tek okumada aklımda kalarak ezberliyor oldum ben. Beyin o kadar acayip bir şey ki bir şeye güzelce odaklanıp hedef koyuyorsanız yapıyor abi. Akıyor gidiyor yani. Hayat Sen'de B2 bazı okullarda tabii hani 7,5 istiyor. Bu da benim için çok iddialıydı. Sabah akşam çalışıyorum. Ben geçtim mi Lambda'nın 2. aşamasına? Doğaçlama yaptırıyorlar. Oyununu oynuyorsun, farklı oynatıyorlar. Ya inanılmaz bir deneyimdi. Bir baktım 2 okulu kazanmışım. Hatta 3 okulu. Sonra tam gidecek gibi her şey hazır kazandım derken bir baktık. Ne oldu? Eş gelemiyor. Ne yapacağım tek başıma? Olacaksa hep beraber gitmemiz lazım. Bu bir başarıydı benim için. Umut verici ve çok güzel bir süreçti. Sonra bir yorgunluğumu fark ettim ama değen bir yorgunluk oldu. Sonra yine gidemedik biz. Sonra bana yine kutlanma geldi. Bir gün dolunay var. Şöyle bir bakıyordum. Dedim ki hayatımın en güzel dolunayını Alicante'de ve Blanes'te geçirdim. İspanya'da. O anı hayatım boyunca unutamadığım anlardan bir tanesi o. Burada camı açıp o dolunayı gördüm ve bir anda aklıma İspanya geldi. O görüntü geldi, o an geldi. Dedim ki acaba İspanya mı? İspanya sürecine girdim. Nasıl gideriz, ne olur? Bir sabah uyandım ve dedim ki çok mu zorluyorum acaba ya? Kısmeti de zorlamamak lazım ya. Hayatın da senin için belirlediği ve çizdiği bir şey var ya. Doğru zamanda ve doğru şekilde olması. Bir anda ben bunu fark ettim. Çok inanmıştım çünkü. Belki de bir kaçış yoluydu benim için. Darlanmıştım, sıkılmıştım. Bir yol bulamıyordum kendime, bir çıkış yolu. Belki de ona inanmak istedim, bilmiyorum. Bir anda dedim ki, evet, ben bir şeyleri zorluyorum. Belki daha güzel olması gereken bir şey var ve o beni tutuyor şu an. Ya bir şey bu kadar uğraşıp olmuyorsa vardır bir sebebi.
Sonra bana yeni bir kafa gelmeye başladı. İşte aslında akışa bıraktığınızda yol açılıyor sizin için. Karşımda şöyle bir güzellik var ya. Ya ben bunu bırakıp ya Royal Akademi'ymiş, yok dünyanın en iyi prestijli okuluymuş. Ya bunu eve gelip iki yanağını sıkmadıktan sonra ne yapayım ben? Benim başım bağlanmış. Venüs var, gece var, Anıl var. Bir evim, bir hayatım var. Hayat benim için hep heyecanlı. Yeni hedefler, şeylere ulaşma isteği, her zaman bizi hayatta tutan, hayattan keyif almamızı sağlayan, yaşadığımızı hissettiren ve sonucunda da anımızı dolu dolu yaşamamızı sağlayacak olan projelerdir. Sonucunda da çok önemli bir ders aldım. Artık bu kanal tamamıyla benim hayatım, yaşadıklarım, en doğal ve en özel anlarla tamamen Gözde'nin beynine girebileceğiniz, Gözde'nin hikayesini tanıyabileceğiniz bir kanal olacak. Burada çok güzel anılarımız ve daha yaşayacağımız çok şey var. Kanalımı takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bundan sonra desteklerinizle büyüyeceğiz. Sizdeyim, size güveniyorum. Çok güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Söz veriyorum. Benim peşimi bırakmayın. Ben sizin peşinizde olacağım hep. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.